FED'e rağmen geçen hafta gördüğünüz gibi altın tarafında yukarı yönlü sert hareketleri yaşadık sevgili dostlarım. Şimdi bu sert hareketler nelerden kaynaklanıyor? Dolar ne olacak? Altın ne olacak? Gümüş ne olacak? Euro ne olacak? Sterlin ne olacak? Bitcoin ne olacak? Borsa İstanbul'da neler olabilir? Haftalık kapanışlar sonrası bizleri pazartesi günü açılışla beraber hangi rakamlar bekliyor olacak? Bunu sizlerle birlikte kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan sadece benim kişisel görüşlerimi teknik analiz yöntemiyle sizlere burada aktarmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Evet, haftalık kapanışlar geldi. Dolar 18.57'den haftayı kapattı. Altın 1681 dolardan, gram gümüş 12 lira 46 kuruştan, gram altın 1004 seviyesinden, gümüş ons 20.86 civarından, euro Türk lirası 18.49, sterlin Türk lirası 21.13, bitcoin 21.150, BIST 100 4217 civarından haftalık kapanışlarını yaptı sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte dolar kuruyla başlayalım. Hemen sırasıyla kısa haftalık kapanışlar neticesinde piyasalarda neler olabilir, bunları hep birlikte burada takip edelim. Evet, altın tarafında da özellikle patlamalara dikkat çekmiştik. Enflasyonist baskı ortamında oldukça dolar kurunun da ucuz kalması arkadaşlar maalesef ki ihracatı düşürüyor. İthalat tarafının da yükselmesine sebep veriyor. Bütün bunların neticesinde haftayı 18 lira 57 kuruş civarından kapatan, merkezin de büyük çabalarıyla dolar kurunu belli stabil bir düzey içerisinde tutmaya çalıştığı görülüyor. Dolar kurunda şimdi 18.49 bizler için bir destek bölgesi, takip edilecek önemli bir seviye. Yukarıda hala 18.62 önemli bir seviye ve onun üstünde de 18 lira 71 kuruş seviyesindeki atakları sizlerle birlikte izliyoruz. Tabii Merkez Bankası burada her zaman olduğu gibi müdahil bir durumda. Dolar kurunu özellikle tutma çabaları 18 lira 18.62 seviyesinde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi Merkez Bankası tarafından baktığımız zaman rezervlerin eksi 58 milyar civarında olması, tabii ki dolar kuruna burada devamlı sürekli bir müdahale şeklinde tutulmaya çalışılması bu eksi 58 milyarla ne kadar olabilir? Buna bakacağız. Net hata noksandan gelen bir para var. Bu parayla birlikte de dolar tutulmaya çalışılıyor sevgili dostlarım. Tabii burada tutulmaya kur çalışıldıkça biliyorsunuz bu cari açık oldukça bundan fazla etkileniyor. Çünkü ithal ürünler enflasyon bazında baktığınız zaman TL'nin güçlü olmasından kaynaklı olarak burada daha fazla ithalatın olması ve ihracatın da düşük kalmasına sebep oluyor. Bu da cari açığı oldukça yüksek seviyelerde tutmaya devam ediyor. Öte yandan şirketlere yapılan biliyorsunuz dolar bozdurma yönünde temkinler var. Bunları vergiden muaf tutulmaları yönünde çabalar var. Bütün bunların sayesinde de piyasaya da bir nevi de olsa dolar bozdurulması sağlanıyor ve bu bozdurulmayla birlikte dolar kuru belli bir seviye üzerinde tutulmaya çalışılıyor. TÜİK verileri açıklandı. Enflasyon verileri gene %88,5 civarına kadar ulaşmış durumda sevgili dostlarım. Bu da enflasyonun yüksek olduğu bu dönem içerisinde baktığınız zaman reel faizler ve piyasa faizlerinin Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu ekonomi politika faiziyle birlikte aradaki farkında %70 civarlarında, hatta bunun daha da yükselmesi yönünde beklentilerimiz var. Bu aradaki fark bazında gene dolar kurunda ilerleyen günlerdeki hareketin 18.80 üzerine atması durumunda arkadaşlar. Buradaki hareket dolar kurunda 19.50 seviyesine kadar bir bant aralığını bizlere açabilir. O yüzden dolar kurunda dikkatli olmakta fayda var. En azından 18.40 bizler için biliyorsunuz önemli bir seviye ve bu 18.40 seviyesi altında bir kapanış dolar kurunda görülmediği müddetçe yukarı yönlü, yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla dolar kurunda da 19 lira 50 kuruşlar bölgesine doğru hareketleri izleyebiliriz sevgili dostlarım. Euro Türk lirası tarafına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası faiz kararları, bu Christine Lagarde'ın almış olduğu artık eksi faiz döneminin sona ermesinin kararlarının ardından Euro tarafında da sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketler izledik. 18.49'dan haftalık bir kapanış geldi.
Bu hala daha Euro'nun bir yükseliş kanalı içerisinde olduğunun işaretidir. Euro'da da 18.49-18.71 bantları önemli olacak ve yukarıda 18 lira 85 kuruş civarından geçen alan hala da Euro'da da yukarı yönlü atakların devam etmesini bizlere gösteriyor. 18.85 önemli bir seviye. Bu seviye üzerinde Euro'nun kalıcılık yapmasıyla birlikte bant aralığı Euro tarafında da 18.80 ve 20.04 bantları içerisine girecek bir Euro ilerleyen günlerde takip edebiliriz sevgili dostlarım. Evet, Euro'dan sonra sizlerle birlikte hemen sterlin tarafına da bakalım. Sterlindeki son durum ve son hareketler. Sterlin Türk lirasına baktığımız zaman sterlin Türk lirasının da haftayı 21 lira 13 kuruş seviyesinden kapattığını görüyoruz. Evet, bu bir haftalık kapanış olarak bizler için 21 lira 26 kuruş seviyesinin altında bir kapanış. Bu seviye içerisinde kalsaydık daha bir olumlu bir seviye görülebilirdi sterlin tarafında. Şimdi sterlinde bizler için 21 lira 08 önemli bir destek. Bu desteği takip edeceğiz. Ve bu destekle birlikte 21 lira 26 kuruş bu hafta bu bant aralığının üzerine sterlinin atıp atamayacağı önemli olacak. Forex ve Viyopçular destek ve direnç şeklinde hareketleri kontrol edebilirler. İkinci önemli bir destek bölgesi gene sterlinde 21 lira 97 kuruş civarlarından geçen alan olacak. Sterlin tarafına baktığımız zaman burada vergilerle ilgili yeni hükümetin aldığı kararlar sterlinde bir nebze de olsa yukarı yönlü toparlamayı getirmiş durumda. Sterlinin de tekrardan olumlu bir duruma geçebilmesi için 21-26 üzerinde kapanışları bu hafta görmemiz lazım. Onun üzerinde 21.56 ve 21.75 sterlinde bu hafta izleyeceğimiz önemli direnç seviyeleri şeklinde takip edebiliriz sevgili dostlarım. Evet, ons altın tarafında güzel kapanış gördük. Ons altın ve yatırımcıları için önemli uyarılarımız vardı ve ons altında bir toparlanma sürecinin gelebileceğini bildirmiştik. 1680 civarından haftalık bir kapanış geldi. 1680 bölgesi ons altında biliyorsunuz olumlu bir seviye. Artık 1660 seviyesi ons altında bizler için bir destek konumunu almış durumda. 1660 desteğini takip edeceğiz. 1703 dolar seviyesi bizler için önemli bir direnç bölgesi ve bu direncin aşılmasıyla birlikte eğer ki 1730 dolarlar seviyesinde kapanışlara başlayabilirsek arkadaşlar ons altın tarafında ons altın bizi 1730 dolar üzerinde 1941 dolar seviyesine doğru bir bant yükselişi şeklinde yukarı yönlü hareketleri getirebilir. Bu da gram altın ve dolar bazlı TL'nin de sabit burada tutulduğu ihtimallerini göz önünde bulundurursak gram altın ve gram gümüşçüler için yukarı yönlü hareketlerin daha da olumlu gelişebileceğinin sinyalini bizlere verebilir. Ons gümüş tarafına baktığımız zaman ons gümüşteki hareketler ve ons gümüşün kapanış seviyesi haftalık bazda 20 lira 86 kuruş civarından geldi. Bu da 20.86 ons gümüşte olumlu. Ons gümüşçülerin takip edeceği direnç 21.26 direnci olacak sevgili dostlarım. 21.26 direncinin üzerinde gümüşün onsun hareketlerini yapmaya başlaması bizlere bir üst bant aralığını açacak ve bu hareket de bizlere özellikle 22.40 direncini takip etmemizi ve onun üzerindeki hareketlerin yukarı yönlü daha da agresifleşmesi durumunda 23.65'e doğru yükselen bir ons gümüş seviyelerini takip edebiliriz. Aşağıda takip edeceğimiz en yakın destek bölgemiz şu an itibariyle 20.50 seviyesinden geçen destek. Burası destek arkadaşlar. Bu destek seviyesi üzerinde kaldıkça ons gümüş tarafında da hareketler ilk etapta 21.26 direnci ve onun üzerinde 22.40, 23.65 dirençlerine doğru bizleri yukarı yönlü götürecek gibi gözükmekte gümüş takip eden arkadaşlarımız için. Gram altın tarafına baktığımız zaman 1004 seviyesinden bir gram altın kapanışı gördük. Bu kapanış da oldukça gram altın için iyi bir kapanıştı. Buradaki direnç seviyemizin üzerinde bir gram altın kapanışı sizlerle birlikte izledik. Şimdi gram altında 1019 bizler için bir direnç bölgesi haline geldi. 994 bölgesi de bir destek konumu haline almış durumda.
Hareketlerin yukarı yönlü seyrinde 1035 TL civarı önemli olacak. Sizlerle birlikte bu 1035 seviyesini takipte kalacağız. 1035 üzerinde gram altında tutunmaların devam etmesi halinde bant aralığı olarak gram altında da 1035-1158 bant aralığına girme ihtimalimiz yüksek olacaktır. O yönden sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerde 1035 bu hafta sıkı takibimizde olacak gram altın yatırımcıları için sevgili dostlarım. Gram gümüş tarafına da bakalım. Hemen gram gümüşe incelediğimiz zaman, gümüş ons grafiği üzerinde baktığımız zaman gram gümüşün haftalık kapanışlar bazında 12 lira 46 kuruş seviyesinden gerçekleşmesi gerçekten çok olumlu bir hareket. 12.24 bizler için bir destek pozisyonuna gelmiş bir gram altın gösteriyor. 12.70 gram gümüşte bir direnç olarak takip edilecek seviye. 12.70'i yukarı yönlü kırabilir isek, bakın burası kuvvetli bir direnç olacak. Sıkı bir şekilde takip edeceğiz. 12.70 eğer ki gram gümüş yukarı yönlü kırabilir ise bizlere 13.40 kapısını gram gümüş açacaktır arkadaşlar. O yüzden 12.70 sıkı bir şekilde takip edeceğimiz direnç olacak. Aşağıda da 12.20 bizler için takipte kalmamız gereken bir destek. Bitcoin tarafına hemen geçelim. Bitcoin tarafında hareketler beklentilerimiz dahilinde ilerliyor. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için bu 21.000 dolar seviyesini bildirmiştik ve 21.000 dolar üzerinde ilk kapanışımızı almış görünüyoruz. Bitcoin'in 21.000 dolar seviyesi üzerindeki hareketlerinde 22.430 önemli bir seviye olacak. Bu seviyeyi takipte kalın. Yukarı yönlü hareketlerde 23.500 seviyesi gene önemli takip edilecek bir seviye olarak takip edeceğiz. Evet sevgili dostlarım, piyasalara sizlerle birlikte genel bir bakış yaptık. Ben hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmazsanız da sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.